Herkese selamlar. Hüseyin Kantürk'le tekrar beraberiz. Hoş geldin Hüseyin. Hoş bulduk. Merhabalar Emre. Nasılsın? Teşekkürler, seni sormalı. Teşekkür ederim. Sağ ol. Dün olan bir olayla başlayalım. Rusya'ya bir örümcek ağ operasyonu düzenlendi Ukrayna tarafından. Evet. Yaklaşık 117 drone'la 1,5 yıllık bir hazırlık süresi geçirmiş bir operasyondu ve bu operasyon Rus topraklarında oldu. Evet. Rusya'nın yaklaşık hava kuvvetlerinin %30'u kayboldu, yok edildi. 4 ayrı bölgeye saldırı düzenlendi. Bilebildiğimiz, görebildiğimiz kadar. Gece de karşılıklı drone saldırıları Rusya ve Ukrayna arasında devam etti. Evet. Aynı zamanda Rusya hem kendi içinde hem de dünyada büyük bir prestij kaybına uğradı. Sen nasıl değerlendiriyorsun dünkü gelişmeleri? Şimdi önce şununla başlayalım. Şimdi uzun zamandır tabii bu savaş acaba nükleerin döner, nükleer savaş olacak, şu olacak, bu olacak diye çok konuşuldu. Biz o süre boyunca hep ne söyledik? Dedik ki ya bu nükleer bir savaşa dönecek bir konu değil. Tam aksi bu nükleer hikayesi geçtiğimiz yüzyılın diyelim İkinci Dünya Savaşı'nın belirleyici gücüydü. Tabii ki yine nükleer güç olmak bir ayrıcalık ama her ülkede var artık. O dönem neydi? Bir tek Amerika'da vardı. Gitti Japonya'ya attı. Herkes geri çekildi. Bu nedir? Nasıl bir silah bu diye, değil mi? Bir tereddüt yaşadı, geri çekildi. Ama şimdi karşılık mesela Rusya'da varsa Avrupa'da da var. Peki şimdi konu ne? İnsansız yeni nesil ordular oluşturmak. İşte bu drone savaşları, DİA'lar değil mi? İnsansız İDA'lar, insansız deniz araçları, SİHA'lar, e, $100 toplam maliyeti ne olmuştur bu Ukrayna'ya? Hadi olmamıştır da $100.000 diyelim ya. $100.000 bir saldırıyla Rusya'nın hava gücünün %30'unu e, dışarı attı. Oyunun dışına attı. $7 milyar zarar verdi. Yani paranın büyüklüğünden daha çok e, kaybettiği gücü, hava gücü çok önemli. Bunu tekrar yerine koyması belki yıllarını alacak. Aynı zamanda kaybettiği prestiji, içeride yaşanan şok, yani küçük bir şeyle, drone sürüsüyle aslında. Yani bunu engelleyecek bir hava gücü, hava savunma sistemi olmadığı ortaya çıktı. Uçaklar öyle sanki rastgele havaalanında duruyor, hangarı yok, bir şey yok. Aslında Rusya'nın ne kadar zayıf olduğunu da ortaya çıkarmış oldu bu. Savaşın Kesinlikle. daha ilk başladığında hep dedim ki ya bu ne diyorlardı? Rusya süper güç savaş başladığında. Dünyanın ikinci büyük ordusu. O zaman da bak onu alıntılamadık ama söylemiş olalım. O zaman yazdığımda dedim ki Rusya kendisini süper güç zanneden bölgesel bir güçtür. Savaş bittiğinde bölgesel bir güç bile olmayacak. Tam da öyle oldu. Herkes Rus ordusu bir haftaya Berlin'e girer diye hikaye anlatırken biz o zaman dedik ki bırak Berlin'e girmeyi, Kiev'e giremez. Giremedi de işte orada birkaç tane şehre girdi ve daha yukarıya çıkamıyor da. Zaten değil mi? Çıkabilecek gücü olsaydı Rusya'nın kimse durduramazdı Putin'i. Kiev'e girerdi. Ukrayna'nın tamamını alırdı. Hükümeti devirirdi. Orada bir uydu hükümet kurardı. Belarus'a ne olduysa da Ukrayna'ya da o olurdu. Hem de bir ay içinde. Savaşın başladıktan bir ay içinde bunların hepsi olurdu. Ama ne oldu? Aradan yıllar geçti ve geldiğimiz yerde Rusya'nın ta Çin sınırına operasyon çekti Ukrayna. Tabi bu tek başına Ukrayna'nın işi değil. NATO arkasında NATO'nun gücü var. Kesinlikle. Almanya'sı var, Amerika'sı var. Tabi ABD bu konunun dışında muhtemelen çünkü söylememişler bile ve doğrudur da. Yani ben bunu şey olduğunu düşünmüyorum. Yani yoksa Amerika çekinmez. Ben de vardım der. Bu iş Almanlarla İngilizlerin ortak operasyonu olmuştur. Rusya'nın Çin sınırına kadar gidip vurdu adamlar. Ve Rusya'nın aslında öyle bir süper güç olmadığını bütün dünya görmüş oldu. Aslında bölgesel güç bile diyebileceğim bir güç değil. Yani nükleer olmuş Kuzey Kore'de de var. O zaman onu da süper güç diyelim, değil mi? Nükleerli oluyorsa bu iş. Pakistan'da da var. O zaman Pakistan'da da süper güç diyelim. Ya da bölgesel güç diyelim. Değil. Yani sadece nükleer elinde olmuş olması, bunu anlatmaya çalıştım ben aslında bu süre boyunca. Bu nükleer bir savaş değil diye ısrarla söylememin sebebi, elinde nükleer bomba olmuş olmasının sebebi olması sayesinde sen bir süper güç olamazsın artık. O eski dönemde kaldı. Şimdi yeni nesil bir ordunun olması gerekiyor. İnsansız araçların olması gerekiyor. Güçlü yazılım teknolojinin olması gerekiyor. Ancak bunlarla ordun diğer ülkelerde bir fark yaratabilirsin. Savaş kazanabilirsin. Zaten işin de böyle olduğunu görmüş olduk. Ve savaşın sonuna kadar da
Bu hikaye hiç bitmeyecek tabii. Nükleere bastı. Yok yarın atacak, öbür gün atacak. Ama asla kimse o düğmelere basamayacak. Savaş bu şekilde insansız hava araçlarının üstünlüğüyle, zaferiyle sonuçlanmış olacak aslında. Bu teknolojinin zaferiyle sonuçlanmış olacak ve önümüzdeki döneme de bu damgasını vuracak. Nasıl ki nükleer işi damgasını vurdu savaş sonrasına. E, Bu savaşın arkasından da bu yeni nesil ordu hikayesi dünyaya damgasını vuracak ve bu teknoloji tabii savaştan sonra da tüm her yere daha hızlı yayılacak. Otonom araçlar vesaire işi o ticari boyuta ayrı bir hikaye. O şekilde devam edecek. Şimdi bu süreçte Rusya ne yapacak? İstanbul'da bugün başlayan görüşmeler var. İkinci tur Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri devam ediyor. Şimdi bir darbe yedi. Bu süreci nasıl geçirecek Rusya? Şimdi Rusya'nın zaten başından beri söylüyordum. Ne diyordum? Rusya'da öyle bir güç yok. Olmadığını da gördük. Şimdi hasar üstüne hasar aldı. Kore'den asker getirmek zorunda kaldı. E, İran'dan İHA'lar almak zorunda kaldı. Her şeye rağmen gitti ta Çin sınırındaki havaalanlarını vurdurdu. Şimdi ne oldu? Paşa paşa İstanbul'a geri geldi. Şimdi Türkçesi bu. Yani Rus arkadaşlar dinliyorsa kusura bakmasın ama döndü dolaştı. Paşa paşa geldi. Oturdu. Ateşkes için müzakerelere başladı. Ve bunu da yapmak zorunda. Yani Putin'in aklındaki tek şey şu anda Kırım'ı tutmak. Kırım'ı tutabilmek için de o ilaveten aldığı yerden tutabildiği kadarını elinde tutmak. Çünkü onun da kendince bir zamana toparlanmaya ihtiyacı var. İnsan kaybetti. İşte savaş uçaklarının %30'unu kaybetti. Kaybetti de kaybetti. Bunları yerine koymak için kendince diyecek ki biraz zaman kazanayım en iyisi. Ordumu biraz toparlayayım. Yeni nesil teknolojiye ben de adapte olayım. Bu silahlardan geliştireyim, toparlayayım diye bir zaman kazanmak isteyecek artık. Avrupa'nın zaten zamana ihtiyacı var. Onlar da kendi ordusunu kurmak için değil mi, parasını ayırdı, bunu konuştuk zaten. Bütçesini hazırladı, planlarını yaptı. Bu orduyu hazır hale getirebilmek için onun da bir zamana ihtiyacı var. Karşılıklı mecburiyetlerle iki tarafta bu ateşkese mecbur olduğu için ateşkes ben elinde sonunda sağlanacak diye düşünüyorum. Yani aralarda yine şeyler olabilir. Yani soluksuz bir ateşkes olmaz bu muhtemel. O ona yine vurabilir. Ukrayna gene Rusya içinde bölgeleri vurabilir. O ona karşı saldırı düzenleyebilir ama şeyin düşürmüş olacak bu. Rusya'nın o hamlelerini de düşürmüş olacak ve herkese ihtiyacı olduğu zamanı vermiş olacak. Aynı zamanda bu piyasalara da ihtiyacı olduğu zamanı vermiş olacak. Bu şeyin bir ateşkese de sebep olacağını düşünüyorum. Yani vesile olmasını bekliyorum. Ateşkes gelecek. Bir süreliğine Evet. ateşkes gelecek Evet, diyoruz. evet. Aralarda yine dediğim gibi hareketlilik olur. Aynı zamanda bunun sebebi de şu. Avrupa kamuoyunu ordu kurulurken o kamuoyunu da sürekli motive etmek gerekiyor insanları. Ya işte görüyorsunuz Rus tehdidi var. Buna karşı kendimizi korumalıyız. Birlik olmalıyız. Birlikte ordu kurmalıyız fikrinin, Avrupa milliyetçiliği fikrinin e, diri kalması için de o tehditin sürekli olması lazım. Arada bir böyle çatışmaların olması lazım ki tehdit diri kalsın. Yoksa insanlar der ki barış oldu. Bırakalım bu ordu işlerini. Niye bunlara para harcıyoruz diye şeyler çıkar. Karşı duruşlar çıkar. Buna da izin vermemek için bunu biraz da diri tutarlar yine. Evet. Putin ne zaman tuzağa düştü? Senin tweetlerin, senin paylaşımların, öngörülerin dahilinde. Evet, şimdi bu 2022'de değil mi? Şubat ayı savaşı başladığında attım bunu hemen. Yani Rusya daha ilk böyle bir ortam ısınmaya başladığında onu paylaşmadım ama orada da şunu yazdım. Dedim ki ya Putin, hani diyoruz ya öngörülü bir lider şöyle böyle, ya bu Putin bu tuzağa düşmez ama bakalım diye bir şey attım. Tweet attım ama ne oldu? O sırada neydi durum? Ya işte Almanya miğfer gönderir mi? Değil mi? Silah milah yok da Almanlar biz karışmayız diyordu. İşte Fransızlar ancak konuşuyordu. Yani hiçbir hareket yoktu. Rusya sanki elini kolunu sallayarak Kiev'e kadar gidecek. Daha da hızını alamaz. Polonya'ya da girer. Berlin'e kadar dayanır hikayeleri vardı. İnsanlar bunları konuşuyordu. O gün dedim ki nasıl dedim Japonlar Pearl Harbor'da tuzağa düştü. Aslında Pearl Harbor baskını Japonlara kurulmuş bir tuzak. İçeri çekti. Yani onunla ilgili sonra çok şeyler oldu. Gemilerin bir kısmını oradan çekmişler, şöyle böyle şeyler de söylendi. Ya yine aynı işte Osmanlı'nın 2 tane denizaltıyla gidip Rus Sivastopol'u vurması gibi. O da Osmanlı için tuzaktı. Yani Almanların tuzağıydı. Gönderdi gemiyi. İçerideki kendisiyle yandaş olan, fikirdaş olan insanlarla beraber gittiler şeyi vurdu.
Rusya'yı. Ne oldu vurdun Rusya'yı? Rusya'yı mı ele geçirdin? Moskova'ya mı girdin? Hayır. Gittin orada 3-5 gemiyi vurdun geldin yani. Ama ne oldu, bu iş seni savaşa soktu. Sonunda da 2 milyon insan şehit verdin, bir sürü şeyler ve kaybettin gittin. Rusların durumu da bu. Yani e, şeye girmesiyle aslında ilk 2014'te Kırım'a girmekle bu tuzağa düştü. Arkasından da topyekün o Kırım'ı o kadar kolay verdiler ki, o da özellikle. O kadar kolay verdiler ki Kırım'ı, dedi ki ya Kırım'ı bu kadar kolay aldıysam Kiev'i haydi haydi alırım. Bu fikriyle. Bunu peki niye yaptılar? Çünkü peki neden Rusya'yı tuzağa çektiler, değil mi? Mesele bu. Neden? Neden tuzağa çektiler? Şimdi Hitler hatta ne oldu? Ta içeriye kadar girdi, kaybetti. Stalingrad'a kadar gitti. Stalingrad. Napolyon yine Rusların içerilerine kadar girdi, kaybetti. Bunlardan ders çıkarttı insanlar. Dediler ki Rus ordusunu Rus topraklarında yenmek çok zor. Hatta yenemiyoruz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Rus ordusunu Orta Avrupa'ya çekmemiz gerekiyor. Onu kendimize çekelim. Orta Avrupa'da bertaraf edelim. Yaptıkları da Burada bir araya gireyim. Hemen Orta Avrupa lafı gelmişken. Önümüzdeki dönemde Polonya'nın da bir işgalini görebiliriz sanki. Belarus üzerinden de olabilir. Şu olabilir büyük ihtimalle. Rus ordusunun daha da şimdi kendini toparlama fırsatı verince o da biraz motive olabilir. Tutup Belarus üstünden, çünkü oraya da bir cephe açmak isteyecekler büyük ihtimalle. Belarus'u bu işin içine sokmak için Belarus üstünden Polonya'ya bir hamle yapabilirler. Bir miktar içine de girebilirler. Hani savaşın aynı şeyde olduğu gibi, Ukrayna'da olduğu gibi doğu sınırlarından biraz içeri de girebilirler. Yani yapacakları şey Baltık'ta da aynısı olabilir belki. Rus ordusunu iyice tamamen Orta Avrupa'ya doğru yaklaştıracaklar. Yani Rusya topraklarından çıkartıp Orta Avrupa'nın doğusuna doğru çıkmasını sağlayacaklar ve çıkan orduyu da Avrupa ordusu, tabii Alman panzerler diyelim, panzerlerin öncülüğünde orada yani tamamen imha edecekler. İşin olacağı ya Baltık Denizi'ne, Baltık ülkelerine doğru da çekebilirler. tabii. Yani o hat boyunca Moldova, işte Polonya, işte Baltık ülkeleri, o tam Rusya'nın sınırı olduğu yerler, o Polonya'nın içindeki Rus toprağı var ya. Evet. Orayla ilgili sorunlar çıkartırlar ileriden. Stalingrad. Evet. Ondan sonra Ruslar oraya doğru hamle yapınca mecburen Polonya'ya girmiş olur. Ve ordusunu iyice, dediğim gibi, Orta Avrupa'nın doğusuna doğru yaklaştırmış olur. Oraya yığmış olur bütün ordusunu. Peki sonra ne olur? Bu işin ordusunu orada imha ederler. Zaten Evet. Kore'den asker getirecek hale geldi. Savaşan Rus'tan çok orada Türk Müslümanlar aslında savaşıyor Ruslar için. Rus İmparatorluğu için. Ve yine 2023 6. ayda ne demişiz? Putin tuzağa düştü. Yeni bir Avrasya kurulacak ve bu Avrasya'da Rus Federasyonu'na yer yok. Evet, ve işin geldiği yer yok. Bugün geldiğimiz yerde ne oldu? Çin sınırında Rus uçaklarını vurdular. Bu Rusya'nın, yani insanlar hala görmek istemiyor. Hala işte Rus ordusu bu işin içinden çıkar, Putin bu işten çıkar, işte Avrupa diz çöker, şu olur bu darılmasınlar ama çocuklara masal bu iş artık. Yani Rus ordusunda öyle bir güç olmadığı zaten anlatıyorduk. Şimdi görünür oldu. Bu saatten sonra o işin olacağı yer, dediğim gibi, bir mola dönemi, arada öyle yine ufak çatışmalı. Arkasından Avrupa ordusu Ukrayna, işte Polonya, Baltık bölgesinde Rus ordusunu tamamen imha edecek. Sonunda da, yani sonunda derken o süreç içinde de Rusya'nın içine doğru da girecek artık. Yani kırdıktan sonra orduyu, büyük ihtimalle içeride aynı dönemde Rusya'nın içinde darbe olur, siyasi karışıklık hakim olur. Her imparatorlukta olduğu gibi işte Türk Ruslar birbirine girmeye başlar, bir karmaşa ortamı olur. Silahlar bırakılmış olur. Aynı bizim serve dönme işi gibi aslında. Hani ne oldu? Silahlarını bıraktın, teslim oldun. Ordular içeriye girmeye başlıyor ondan sonra. Yani önünde durduracak bir şey de yok. Yani tamam, sen ateşkes yaptık, silah bıraktın, hadi ben de sınırın bu tarafında durayım demiyor kimse. Ordular ondan sonra ülkenin içine girmeye başlıyor. Herkes payına düşeni alma peşine koşuyor ondan sonra. Yani bir ucundan eline sağlık. Şimdi Rusya'da durum bu. Yani Rus Federasyonu. Evet. Rusya Federasyonu bu 2000 yılında bölgelere ayırmışlar. Tabii onlarca, yani 100'e yakın şey var. İrili ufaklı özel bölgeler var, cumhuriyetler var. Var da var. Rusya'nın içinde bu imparatorluk yani.
Asıl Ya Rusya burası dediğiniz, 150 milyonluk bir yapı. evet. Şimdi asıl Rusya dediğiniz şu sarı renkli var ya, Moskova Moskova bölge. çevresi. Evet, Moskova çevresi. Asıl Rusya orası. Yani asıl Rusya orası. Moskova Prensliği'nin doğduğu yer orası. Ee, Rus İmparatorluğu'nun çıktığı yer orası. Geri kalan her yer e, daha sonradan işte ele geçirdiği, işgal ettiği, imparatorluk sınırlarının içine kattığı bölgeler. Şimdi burada şey olarak biz onu haritada da göstereceğiz ama asıl petrol ve gaz yönünden zengin olan bölgeler Ural bölgesi. Bir de Sibirya bölgesinin kuzey tarafları. Aynı zamanda aşağıda hem Hazar bölgesinde hem de yine Türk sınırlarına yakın yerlerde çıkan petrol bölgeleri var. Evet. Şimdi Şimdi bu Ural fiziki Ural olarak da, bölgesini evet, göstermek istiyorum. en, Ural'ın evet, zaten sol tarafı Doğu Avrupa diye geçiyor. evet, evet. Yani Şimdi Ural zaten dağlarından itibaren Asya başlıyor. aynen öyle. Yani şey olarak da fiziki haritalarda Avrupa kıtasının bittiği yer Ural Dağları'dır. Yani Avrupa neresi diyorsan, yani Rusya Avrupa'dır aslında. Yani Evet. biz kendimizi Avrupalı sansak da biz kıta olarak da fiziki olarak biz Avrupa'da değiliz. Sadece Trakya'mız Avrupa'da. Evet. Geri kalan Anadolu Asya, Batı Asya. Ama Rusya e, Moskova bölgesi, asıl Rus toprakları diyelim. Yani Hazar bölgesi falan Rus toprağı değil de kuzey için söylüyorum. Asıl Rus toprakları Avrupa kıtasının aittir. Yani Avrupalıdır Ruslar. Slav kökenlidir. Ortodokstur. E, Diğer Slav ülkeler gibi Balkanlarda işte Ukraynalılar gibi diğer Slav halklar gibi Avrupa'nın e, kadim diyelim, kadim halklarından biridir. Toprakları da Avrupa toprağıdır. Yani burada tabii hani ben hep konuşurken Uralların batısı doğusu diye ayırıyorum da bu hani Evet. siyasi fiziki haritaya atıf olsun diye. Oranın zaten Avrupa kıtasının bir parçası olduğunu anlatmak için. Tabii sadece sınırlı kalmaz Avrupalılar. Yani Ural'ın doğusuna geçmeyelim hadi orada duralım diye kalmaz. Çünkü asıl hikaye aynı zamanda Kuzey Denizi. Yani e, mesela o hangi bölgeydi? Yamal bölgesi. O Enerji şeyin. hatları ve petrol bölgeleri mi diyelim? Evet. Evet, evet. Oraya geçelim istersen. Ha, bravo. Şimdi Rusya'nın enerji bölgeleri, gazının, petrolünün çıktığı yerler neresi? Şimdi adamlar bunu zaten çoktan paylaşmıştır da bu harita üstünden dağılım olacak. Bu harita üstünden paylaşacaklar. Yani Moskova'ya işte Urallara kadar geldim orada durdum demezler. Özellikle o Yamal bölgesine doğru, Yarımadası'na doğru bu En bölge, koyu renk olan bölge petrolün ve evet, doğalgazın evet. bulunduğu yer. Evet, evet. Yani buraları e, Avrupa girer, Avrupa Birliği'nin parçası olacak Rusya'nın sınırları bu gaz ve enerji bölgelerinin sınırlarıyla eş uyumlu olur. Yani gazın, petrolün yoğun olduğu yerleri Avrupa Birliği'nin bir parçası haline alırlar. Peki ne yapar? Çin, o da söyleyeyim, Sibirya'ya doğru hareket eder diye Orta Sibirya'ya doğru özellikle e, harekete geçer. O da Tümer petrol sahaları var. Hemen Moğolistan'ın hemen üstünde. Çin'de hem o bölgeye doğru hem de aynı zamanda Kuzey Denizi'ne ulaşmak için yukarıya doğru hareket eder. Orada da e, neydi? Taymır Yarımadası var. Orada da yine gaz petrol Bir bölgeleri araya var. girmek istiyorum şimdi Evet, bizi dinleyenler için. Biz hep eski dünyada petrol ve doğalgaz da değerli, petrol ve doğalgaz değerliydi. Şimdi yeni dünyada bir de değerli mineraller diye bir kavram var. Ve bu kesinlikle. toprakla birlikte taşınıyor. Tabii. Yüksek ihtimal işte Kazakistan'ın içinde de var, Evet, Rusya'nın şu anda gördüğümüz haritasında da var. Bu da evet. üçüncü bir enerji kavramı olarak dünya Kesinlikle. terminolojisine girdiği için o da var. Evet. Yani değerli mineraller taşıyan topraklar da var. Tabii. Doğalgaz ve petroller dışında. Devam Tabii. edebilirsin Tabii. lütfen. Şimdi mesela savaş uçağı yapmak istiyorsan, mesela geçen yine vardı malum da, savaş uçağı yapmak istiyorsan bu minerallere ihtiyacın var senin. Ve bunlar da Çin'de çıkıyor. Mesela Çin bunun ihracatlarını blokeler koydu. Şimdi Avrupa uçak yapacağım diyorsa dönüp Çin'den ham madde alması gerekecek. Yani bu aslında bu anlattığım SEHEM diye Avrupa, Türk İslam Dünyası, Çin diye anlattığım şey, birbirlerine ihtiyaçları da var. Bu böyle keyfi olarak hadi arkadaşlar ne yapalım hadi biz arkadaş olalım diye kurulmuş bir şey değil. Bu yapılar, yani bu üç yapıda birbirine ihtiyacı var. İşte Avrupa'nın Çin'de Avrupa olmadan bu işleri yapamaz. Yani tek başına Avrupa ve Amerika bir bütün olduğunu dönem için karşılarında duramaz. Eninde sonunda kaybeder. Bütün dünyayı karşına almış gibi olur. Burada kırılma yaratan ne? Zaten Avrupa ile Çin'in yakınlaşma mecburiyeti.
bu mecburiyetler de işte karşılıklı. Türkistan dünyasına niye mecburiyetleri var? Bu da Hindistan yüzünden mecburiyetleri var. Yani Çin tarafından baktığın zaman. Ee, Türkistan dünyası olmasa Hindistan'la nasıl baş edeceksin? Yani işte Evet. şey destekli, Amerika destekli, işte Japonya vesaire. Onu aradan çıkartmak için ihtiyacı var. Yani bu karşılıklı hem kazan kazan hem de mecburiyet bağlarıyla kurulmuş bir şey. Sehem dememin sebebi o zaten. Ömrü hedef odaklı. Yani böyle kader birliği değil bu. Bir hedef odaklı. Hedef ne? İşte paylaşmak. Yeni dünyada yeni bölgeleri paylaşmak. E, Yeni Daha önce güçler ortaya çıkartmak. evet, dünya defalarca bunları yaşadı. Şimdi burada da tekrar harita üstünden devam edelim. Avrupa'nın ilerleyeceği bölgeler bu. Yani orada yine o minerallerin diğer kaynakların olduğu bölgelere doğru da hareket edecek. Çin ne yapacak? Çin de dediğim gibi o mesela Tümen bölgesinden Kuzey Denizi'ne ulaşmak isteyecek. Şimdi Kuzey Denizi'nde de küresel ısınma hikayesi var ya, bu manyetik takla vesaire. O ısınmayla Kuzey Denizi hem ticarete açılıyor, aynı zamanda çok ciddi yeraltı kaynakları olduğundan bahsediyorlar. Yani orada çok ciddi petrol kaynakları olduğundan, diğer madenler olduğundan bahsediliyor. Doğalgaz. Doğalgaz olduğundan bahsediliyor. Bu kaynaklar için de herkes Kuzey Denizi'nde daha büyük bir alan tutmak istiyor. Trump'ın bu Görland hikayesi de o aslında. Evet. O alana yerleşmek istiyor. Kanada'yı isteme hikayesi de bu aslında bir yerde. Ciddi yeraltı kaynakları var ve daha fazlası da çıkacak. O da Kuzey Denizi'nde hak olan bir ülke yani. Şimdi peki biri daha bu konuya dahil olacak. Kim? Bize geçmeden önce Türk bölgelerine geçmeden önce Japonya da bu konuya dahil olacak. Ve bunu aslında Avrupa Birliği de teşvik edecek. Çünkü yarın sen Çin'le sınır olacak Avrupa. Yani hegemonya alanları bu sefer üst üste gelmeye başlayacak. Bu da çatışmalara sebep olacak. Onun için Japonya'yı da bu konuya dahil edecekler. Zaten tarihsel olarak Japonya'da o Kamçatka bölgesinde, değil mi? En sağdaki bölge. Evet. Deniz En yarımada uçta şeklinde. Japonya'nın devamında olan bölge. Zaten Ruslarla Kuril Adaları üstünden zaten şeyleri var, problemleri var. Aynı zamanda Kuril Adaları dediğimiz en sağda Kamçatka'nın ucundan aşağı doğru Evet. takım adalar halinde inenler. Zaten şu anda Japonya Rusya ile ateşkesle duruyor. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir barış anlaşması imzalamadılar. Amerika ile de imzalamadı. Ve arada aslında teknik olarak şu anda hala savaş halindeler. Aynı mesela ne diyoruz? Rusya ile Ukrayna ateşkes yapacak. İşte arada tekrar bu savaş çıkacak. Şeyden beri 2. Dünya Savaşı'ndan bu tarafa bu adamlar da ateşkesle duruyor. Yani aralarında bir çözümlenmiş bir mesele yok. Çözümlenmediği için de çok rahat Japonya yani savaş ilan etmesine bile gerek yok. Zaten savaş ilanı devam. Onun için Kamçatka'ya doğru harekete geçecek. O da Kuzey Denizi'ne ulaşacak ama Çin her halükarda özellikle bu Tayvan Yarımadası'na doğru Sibirya ortalarından Kuzey Denizi'ne küçük de bir alan olsa oraya kendisini yerleştirir diye bekliyorum. Yani denize ulaşmadan bırakmaz o da. O da kendi alan açmaya çalışacak. Evet. Zaten o Sibirya bölgesinde şimdiden milyonlarca Çinli çalışıyor diye bahsediyorlar yani. Tam sayılar belli değil de. Rusya ile ilgili sorun bir de bu. Yani tam nüfus demografik yapısını falan sayılarını doğru olarak öğrenemiyorsun. Yani Türkler... Kesinlikle, çünkü şimdi Türklere gelirsek içeride 17 milyondan fazla Türk olduğu biliniyor. Evet. Tam sayıyı Evet. öğrenemiyoruz ama hiçbir şekilde. Yok. O sayılar neye göre? Pardon. Evet. Şöyle söyleyeyim, işte 17 milyondan fazla olduğu söyleniyor ama büyük şehirlerdeki Türk nüfusunu bilmiyoruz. Evet. Bir de zaten bu videoda Ukrayna saldırısıyla başladık. Rusya'daki Türklerle ilgili ayrı zaten bir video yapacağız. Evet. Onun için buna böyle kısaca değinebiliriz. İçerideki Türklerin durumu ne olacak Rusya'nın dağılmasından sonra, Rus Federasyonu'nun dağılmasından sonra? Şimdi söylediğim gibi mesela burada verilen sayılar 17-18 milyonluk Türk nüfusunun sayısı içeride yaşayan o Türk özel bölgeleri, Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan Türklerden bahsediyor. Yani mesela kim var orada? Tataristan var, 4 milyon var. Başkurdistan var, işte 4 milyon diyor. Diğer bölgelerde Tuva var mesela, 200-300 bin işte nüfustan bahsediyor. Çerkeslerle ilgili tam doğru bir rakam bile yok. Sadece bu bölgelerde, o cumhuriyetlerde, özel bölgelerde yaşayan Türk nüfuslarının sayısını veriyorlar. Ama dediğim gibi Moskova'da, Petersburg'da, diğer büyük şehirlerde batı tarafında, yani Rusya'nın batı bölgelerinde ki Türk nüfusu hakkında bir bilgimiz yok sayı olarak. Şimdi bu şekilde 20 diyorsa, 20 de orada var diyorsam belki 40 milyonluk bir Türk nüfusundan bahsedebiliriz.
Yani orada mesela Komi bölgesi, bu bölgelerde aynı zamanda şey var, işte Uygur, Fin Uygur kavimleri olduğu Kavimleri bölgeler. var. Onlar içinde mesela 2 milyon gibi rakamlar söyleniyor ama yine o bölgede yaşayan bu halklardan bahsediyor. Onların da yani Rusya nüfusunun %80'i, %90'ı o batıda yaşıyor zaten. O Moskova, Petersburg o hatta yaşıyor. En batısında olan bölgede yaşıyor. Diğer kalan Yakutistan koskoca coğrafya. Yakutistan'ın Evet. yüz ölçümü neredeyse Avrupa kıtası kadar. 1 milyon insan yaşıyor. Yani iklim çok kötü olduğu için eksi 50'lere falan gidiyor. 1 milyon insan yaşıyor. Yani o 150 milyonun %80'i, %90'ı işte batıya doğru sıkışmış. Onun için yani Yakutistan'da 1 milyon Türk var diye 1 milyon, Rusya'da 1 milyon Yakut var değil yani. Batıya Evet, doğru evet. kaymışlardır Öyle yani. de. Şimdi peki şey ne olacak buradaki Türk devletleri? Şimdi Türk devletleri zaten e, yani Rusya'nın içindeki Türk özel Özel. bölgeleri, cumhuriyetler zaten Türk devletlerinin sınırlarına yakın yerlerde. Yani Kazakistan'a yakın, e, işte Hazar bölgesinde aşağıda Çerkezlerin olduğu yerde, e, işte Azerbaycan'ın üstünde, Gürcistan'ın üstünde. Buralar yine Türk sınırlarına yakın yerler. Yani kuzeye doğru çıktığında Türk nüfusu şeye göre, yani batı için söylemiyorum ama işte Kuzey Rusya'ya, bu Yamal bölgesine, petrol bölgesi falan diye bahsettiğimiz yerlere çıkarken asıl oralarda şey yok. Türk özel bölgeleri vesaire yok. Türk devletlerine yakın yerlerde var. Benim burada tahminim 3 yer bağımsız Türk devleti olarak çıkabilir. Bir Çerkesler burada bir hareket yaratabilir. İkincisi Tatarlar. Üçüncüsü de Başkurdistan. Buralar bağımsızlıklarını elde edip federasyondan sonra, Rusya İmparatorluğu dağıldıktan sonra Türk devleti olarak çıkabilirler. İşin güzel tarafı tabii Tataristan'la Başkurdistan bölgesinde de petrol var, yeraltı kaynakları var. Kendilerini idame ettirebilecek, devletlerini yani ticari olarak da koruyabilecekleri, en azından kendi kaynaklarına sahip olarak ayrılmış olurlar. Yani daha kolay toparlarlar, bu süreçten çıkarlar. Ee, Yani Türkler için önemli tarafı bu. Bir önemli tarafı da şu: Rusya bu şekilde dağılırken, işte Avrupa orduları yukarıya doğru çıkarken, her imparatorlukta olduğu gibi Ruslar bu işin yükünü şeyin üstüne atarlar büyük ihtimalle. Türklerin üstüne atacak. İçerideki farklı grupları. Evet, Müslümanların üstüne, Moğolların üstüne, işte bu Kom bölgesindeki o Fin Uygurların üstüne, belki onlara çok şey yapmazlar ama aslında ağırlıklı Türklerin üstüne atacaklar. Mesela bu saldırıda bile, değil mi? Haritalar paylaşıldı. Ukrayna araçları nereden gitti diyor. Ukrayna'dan girdi. Tam Türk devletlerinin sınırından, işte Kazakistan, Moğolistan sınırına kadar. Moğolistan sınırına kadar hep Türk bölgelerinden, Türklerin yoğun yaşadığı yerlerden geçti. Yani derler ki Türkler bizi ihanet etti, bizi sattı. Onlar taşıdı bu araçları. Biz bunları yaşadık. Bu çatışma başladığında ne olacak? Mesela işte Tataristan'daki, Başkürtistan'da da mesela Rus nüfusları var. %30, %40, %50. Bunları dışarı atacak. Batıdaki Türkleri, Müslümanları Ruslar doğuya doğru itekleyecek. Yani burada bir anda rakamlar değişecek. Yani Başkürtistan 4 milyon şu anda ama nüfusu. Bu nüfus hareketleriyle karşılıklı belki yarın 10 milyonluk bir ülke haline gelecek kurulduğu anda. Tataristan öyle, Çeçen bölgesi öyle. Yani bugünkü sayıların küçüklüğüne bakmayın. Yarın orada 10'ar 20'şer milyonluk devletler haline gelir bunlar. Yani karşılıklı nüfuslar birbirini itekleyecek. Bu da kaçınılmaz. Şey de olur tabii orada, böyle istenmeyen, böyle çok sıkıntılı durumlar da ortaya çıkabilir. Yani daha önce Hindistan için uyarı yaparken bir dönem Rusya için de yazmıştım. Savaşın sonuna gelindiğinde, ortalık karışmaya başladığında, özellikle batıdaki Türklerin, yani Rusya'nın batısındaki Türklerin Hazar bölgesine doğru, doğuya doğru hızlıca, yani çatışmaların ilk hissettikleri anda uzaklaşmaları iyi olur. Çünkü bu hep böyle. Tarih boyunca da böyledir. Bu yani kimseyi böyle Rus düşmanlığı falan gibi algılamasın lütfen. Bu Yok, yok, sadece kesinlikle. kaçınılmazdır. Yani Bir biz de çatışma yaşadık, değil anında mi? olabilecekleri söylüyoruz. Olacak bunlar. Mesela biz de ne oldu? Yunanlılarla yaşadık, Ermenilerle yaşadık, Bulgarlarla yaşadık, Araplarla yaşadık. İmparatorluk dağılırken çekirdek millet kimse diğer sonradan imparatorluğuna dahil ettiği milletler arasında çatışma çıkar. Birbirlerini Kesinlikle. sorumlu tutarlar. Herkes kendi yoluna gitmek ister ve kavga çıkar. Bu kaçınılmaz. Rusya için de kaçınılmaz. Türklerin de ön alması gerekiyor. Biz uyarıyoruz bunun için. Ortalığın ısındığını hissettiği anda, zaten yine o zaman geldiğinde de paylaşırız. Isındığını hissettiği anda hemen hiç zorlamadan kendi canını, malını, çoluğunu, çocuğunu kurtarıp
Azar bölgesine, diğer Türk bölgelerine doğru hareket etmesi gerekiyor. Hüseyin, zaten bu Rusya ile ilgili tekrar bir video yapacağız, içerideki Evet, Türklerle ilgili. evet, Onu o zaman detaylı olarak konuşuruz. evet. Şöyle bir paylaşımın Evet. var. Şimdi bunu da özellikle bunu daha önce de yazmıştım da bu 2023'teki yazdığım Rusya işin sonunda nasıl ki mesela Osmanlı yıkıldı, alfabesi bile değişti. Yani bu işler böyle olur. Rusya dağıldıktan sonra sadece bir e, işte tamamen diğer bölgelere ayrılıp Rus devleti kalan kısmı Avrupa Birliği'ne dahil olduktan sonra o kalan kısmı da onu da söyleyelim Avrupa Birliği bunu alacak. Ruslar da olanların tüm suçunu, sorumluluğunu her imparatorlukta olduğu gibi diyecek ki son imparator kim? Putin. Bu işin suçlusu Putin. Yani, haksız da sayılmazsın. Sonuçta senin organizasyonunda, senin yönetiminde bu iş oldu. Bu işin sorumlusu Putin. Aslında Avrupalılar bize bir şey yoktu. Ee, Biz gittik adamlara işte Ukrayna'ya girdik, şunu yaptık, bunu yaptık. Onlar da geldi buraya aldı. Ve çok ciddi Avrupacı olacak. Yani hiç kimse de demesin ha bunlar ya bu Ruslar nasıl Avrupa Birliği'ne girmek istesin. Biz de NATO'dayız. Biz de Avrupa Birliği'ne girmek için can atıyoruz. Fransızlarla kim savaştı değil mi? Evet, evet. Zaten bir daha önce yaptığımız bir videoda Avrupa Birleşik Devletleri'ni konuşurken O Rusya'nın zaman da söylemiştim. Tabii. Doğusunda, batısında kalan kısmının Avrupa Birleşik Devletleri'ne Evet. katılacağını Şeye ve kadar işte zaten alfabelerinin de bir şekilde evet. değişeceği oradan da Aynen belli öyle. zaten. Aynen. Alfabesi de Avrupalıların kullandığı alfabeye geçecek. Kiril alfabesi artık hani Rusların bile konuşmadığı işte Roma alfabesi gibi tarihe kaybolup gidecek. Yani Roma gene kullanılıyor da Kiril hiç kullanılmaz bile ondan sonra. Yani aşağı yukarı 10 yıllık da ömrü var. Onun için hani Rusça öğreneyim arkadaşlar diyen arkadaşlar varsa hani Kiril alfabesini öğrenmek için kendilerini bence boşuna zorlamasınlar yani. Bu da tarih Zorlamasın. olacak yani. Hüseyin, öngörülerin için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Eline sağlık senin de. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek Herkese üzere. selamlar ediyoruz. Tekrar Tamam. görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.